Franco Frattini, eski İtalya Dışişleri Bakanı. Kendisi aslen savcılık olan mesleğine İtalya Danıştay Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcılığı olarak sürdürdü. Ardından 2 dönem Dışişleri olmak üzere toplam 4 dönem bakanlık yaptı. İyi, güzel. Eski İtalya Dışişleri Bakanı özetle. Franco Frattini. Evet. O misafirimiz, İtalyan misafirimiz gelebilir. Evet. Efendim, Franco Frattini. Buyurun, hoş geldin. Buyurun, welcome. Good evening. Good to see you. Buyurun. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz de. It's our honor to have you here. Thank you. Welcome. Great pleasure also for me. Thank you very much. Sayın Bakanımızın bizleri şereflendirmesi bizim için çok hoş bir şey. Güzel konuşmalar yapacağımızı düşünüyorum der. It's our pleasure to have you here. We think that we'll make good conversations together. Great pleasure. Evet. Thanks for the invitation. Özellikle dünya barışı için, dünyanın kardeş olması için, sevgi ortamı olması için, Especially about the brotherhood on the world, for the world to be a place of peace. dünyada savaşların durması, To stop the wars Evet. on the world. çocukların, kadınların ölmemesi için, And to stop the death of women and children. özellikle Avrupa'yla çok sıkı bir işbirliğinin önemini herkes gibi biz de görüyoruz dersin. Especially we think that for that the collaboration with Europe is very important. Yes, sir, you're absolutely right. Today, more than ever, the world is full of wars. Tamamen haklısınız. Şu anda dünyada hiç olmadığı kadar savaşlarla dolu dünya. This depends, according my point of view, on the lack of leadership and the lack of vision in many, many leaders in the world, including European leaders. I'm enthusiastically pro-European, so I'm very sad to say so. Görüşme göre bu dünyada liderlik eksikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle Avrupa'nın liderliğinde çok büyük eksiklik var. We have before us Middle East, which is exploding, Mediterranean, which is full of turbulences, and unfortunately Africa, where situation is being deteriorated day after day. Orta Doğu'da ve özellikle Afrika'da şu anda gittikçe durum kötüleşmeye başladı bu anlamda. Unfortunately, so far, Europe has not been playing as it should be, as a global player, protagonist and promoter on bringing peace and mutual understanding. Unfortunately, because we Europeans are on some important issues on foreign policy divided, still divided. Avrupa Birliği, Avrupa yapması gereken liderliği bu şekilde çok büyük eksiklik yapıyor. Biz kendi aramızda bölünmüş durumdayız çünkü. The main problems where I know that you pay so great attention are to me how to avoid to give the impression to the Muslim world that there is a clash of civilization and religions, which is not to me the case. On the contrary, we need an international cooperation against any kind of extremism. There is not a clash between religions. There should be a confrontation between moderate and extremists. This is the confrontation. Görüşme göre dinler arası ya da medeniyetler arası bir çatışma bulunmamakta.
Buna karşılık bizim normalde şeyleri açıklamamız lazım. Bilhassa birliktelikleri, radikallere, ekstremistlere karşı onlara karşı mücadele etmemiz lazım. Because of so many mistakes that we Europeans, we Western countries have made in the past, we are seen as foreign minister have been visiting so many countries in the Arab world, in Mediterranean, in Africa. I don't want to be considered an enemy of the Muslim world, but in practice, many ordinary people living in Middle East consider Western countries. They make confusion. They consider in general Western countries, not only America, those that want to impose our models, our solution, which is to me not the case. But to their eyes, we have to dismiss that opinion. And since you are a promoter of peace, frankly speaking, these are the messages. I know your articles and your points of view. This should be the right way. Dışişleri Bakanı olarak Orta Doğu'da çok gezdim, görüşmeler yaptım. Bizi bir düşman olarak, Amerika'yı nasıl düşman görüyorlarsa Avrupa'yı da düşman olarak görüyorlardı. Ama artık siz makalelerinizi de takip ediyorum, yayınlarınızı takip ediyorum. Verdiğiniz mesajlar açısından biz de takdir ediyorum sizi. Bu şekilde hareket etmeliyiz diye söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir thank you. Söyledikleriniz çok doğru dersin. Çok hayati, yani dünyanın şu an birinci problemi dersin. Ama bunu hep beraber çözüm bulacağız. Çünkü akıllı, iyi niyetli, sevgi dolu insanlar her zaman dünyanın lideridir. Ve her zaman sözleri geçer. Dünyayı yaratan güç onlara her zaman bu imkanı verir dersin. The messages you give is very crucial, very important for today's world. We think that the smart people, the leaders should bring peace dünyaya. Dünyaya her zaman hakimdir bu güç. Yani iyi insanlar, doğru insanlar, sevgi insanları. Good people, people of peace and people of love are always barış insanları. In power on the world. İtalya'da dostlarımız bize bir toplantı teklif ettiler. Bu IŞİD terörü ve bu tarz acımasız yapılanmalara karşı dünya barışını, kardeşliği, sevgiyi nasıl ayakta tutabiliriz, nasıl güçlü hale getirebiliriz ve bu zulme nasıl dur diyebiliriz tarzında bir toplantı. Biz bu toplantının ilk örneğini sembolik olarak İtalya'da yapmayı düşünüyoruz. Sizleri davet ediyoruz dersin. Our friends in Italy invited us to make a meeting about how to confront ISIS organization, and we invite you as well to that very first meeting that will be held in Italy. I thank you very much. It would be a very interesting opportunity for me, since I used to know quite well from inside Iraq at the very beginning of the war in 2003, and I traveled a lot through the north of Iraq, from the city of Erbil to the city of Mosul, that are now in the hands of the terrorists. Irak'ta da gezdim. Tabii bu davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben 2003 yıllarında Kuzey Irak'ta Erbil'den şu anki pek çok yere seyahatte bulundum. Her yeri gezdim. 2003 yılından itibaren Kuzey Irak'ta görüşmelerde bulundum, dolaştım. Şu an Erbil'den işte şu anda işgal altında olan şeylere varıncaya kadar orada pek çok yeri gezme fırsatı buldum. Bu çok önemli dersin. Yani bizzat olaylar içinde olmanız, olaylarla bağlantılı olmanız çok önemli ve Avrupa'nın toplam gücü bir liderlik altında toplanırsa dünya barışını çok kolay elde edebilecek imkana sahip dersin. Sadece bir lider etrafında Avrupa'nın süratle toparlanması, bu liderin de sevgiyi, barışı, iyi niyeti esas alıyor olması önemli dersin.
it's very important. Your involvement in the Middle East is very important, and your power should be among the powers of Europe. yes. All the countries. If all the powers of Europe come together and unite their power under one leadership, a leader that is capable of spread the peace, especially a just leader and who should promote peace, it should be very beneficial. Siz de buna dikkat çektiniz zaten dersin. And you already have taken the attention into this point. Yes, it is true. Sadly, I'm not so optimistic about the future on the leadership of Europe on dealing with this tragic situation, how to counter ISIS. Because, IŞİD konusunda, excuse me. please. IŞİD konusunda maalesef çok iyimser olamıyorum çünkü Avrupa bu konuda gerekli liderliği gösteremediği kanaatindeyim. Why I'm saying so? Because recently the European member states met at least twice, talking about that horrible situation with children, women raped and killed, and men tragically slaughtered. And how was the reaction? Every country will be free to decide how to support the legitimated government of Iraq. Each and every country will be free. No united political decision on such an issue was taken. Bu böyle düşünmemin sebebi şu. Bu devam eden bu çok kötü olaylar, çocukların öldürülmesi. Herkes kendi konusunda yani kendi ülkesinde buna karar vermekte serbest. Ama hiç kimse bunu destekleyecek bir şekilde bir karar alıp birleşip bir karar veremiyorlar, bir liderlik gösteremiyorlar. Ortak bir karar yok. Ortak bir Teker karar. kararlı bu olmayacak. What would be absolutely necessary, I would say badly needed, would be an international coalition of goodwill personalities, eminent personalities, because unfortunately, knowing European institutions from inside quite well, having been for 4 years the Vice President of European Commission, I don't think that Europe today is ready to become overnight, in short term, a global player. Sadly. Gerekli olan aslında şu. Uluslararası bir koalisyon ve iyi insanlardan oluşan bir koalisyon. Ancak bir gecede bunun oluşabileceği kanaatinde değilim maalesef. A global network of eminent personalities having their leadership in their reputation would be feasible, possible, even more quickly than getting a united European foreign policy. This is the positive lobbying for peace. I would define like so. Bunu şöyle tarif edebilirim diyor. Sadece Avrupa'nın bir birlikte bir liderliği değil ancak bütün dünya çapında bir global bir network ve bu global network iyi insanlardan oluşmalı. Bu çok daha süratli ilerleyecek. Tabii bunun gücü çok çok yüksek olur. Doğru söylüyorsunuz. You are perfectly right. This is the power of what you're talking about is going to be much more powerful. Unfortunately, there are those, particularly some very powerful states, that believe to defeat violence with more violence. You will find always somebody who is stronger than you. This is a wrong illusion. Bazı kuvvetli devletler var. Bunlar her zaman saldırıyla karşılık veriyorlar. Fakat şiddetle. Fakat şunu bilmiyorlar ki her zaman kendilerinden daha güçlü birisi olacaktır ve bu hiçbir zaman bitmez. Şiddetle ortadan kaldırmaya kalkıldığında şiddet 3 misli, 4 misli artarak yeniden şiddetin karşısına çıkıyor. O da katlamalı ona karşılık veriyor ve bu dünyayı cehenneme doğru götürüyor. Cehennem ortamına doğru götürüyor. Bu dediğiniz de çok doğru ders.
It's perfectly right what you're talking about. When you fight fire with fire, the violence increases back, and it comes back with 3 times, 4 times more powerful than before, and the other side responds back with the same power. So this creates hatred. Sevgi, şefkat ve akılla yaklaşmak sanki imkansız gibi bir mantık içindeler. There is an illusion, they have an illusion like fighting violence with love, compassion is almost impossible, they think. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Siz de bu görüşte olduğunuzu anlıyorum dersin. And I understand that you have the same view too, and we have to eliminate that. Sembolik de olsa bir toplantıda çok büyük fayda var diye düşünüyorum. And I think it is very beneficial for us to have even a symbolic gathering, a meeting in Italy. Yani aklı başında iyi insanları süratle bir araya getirecek bir çalışmanın acil olduğuna inanıyorum dersin. And he says that he believes that it's very urgent to bring those good people, gathering them all together with this meeting. It's very urgent for the benefit of the human. Sevgi her şeyi halleder. Love will take care of everything. This would be really an excellent opportunity for my country, but also for the international community, because we badly need a group of people recalling the importance of moral leadership. Bunun kendi ülkem adına çok faydalı olabileceğini ama bundan daha önemli olmak üzere bütün dünya, uluslararası bütün ülkeler için çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve daha da önemlisi böyle bir liderliği tanıtacak bir grup insanın, yani barışı, sevgiyi tanıtacak bir grup insanın varlığının çok önemli olduğuna inanıyorum. Dünya masonluğu da bu konuda devreye girebilir. Masonluk suskun şu an dersin. Ben bunu doğru bulmuyorum. Dünya masonluğu ve buna benzer sivil toplum kuruluşlarının süratle devreye girmesinde fayda var diye düşünüyorum. Onları da bu tarz bir toplantıya dahil etmek için gayret edeceğiz dersin. He says that he believes that Freemasonry, NGOs like this, should involve in this process too, and we believe that it's going to be for the benefit of this process. So we are going to be inviting them for such a meeting to proceed much faster, to have a result. Zamana bırakılacak gibi değil. Durum çok tehlikeli ve çok kritik deriz. Nowadays it's very critical, it's very dangerous, and it cannot be let into long time. We should react very fast. Yes, I think we need a strategy, we need a vision, we need something which is not affecting innocent people further, because at the end, as you know perfectly, those who pay the price are the innocent people, because the government can decide rightly or wrongly, but those who are the final destinataries, those who pay the price in case of tragedy, are the innocent people, children, vulnerable, women and men. So the problem to me is to put the human being at the very center of our strategy, which is not so far too much the case, talking about international community. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Bir stratejimizin olması gerekiyor ve bu stratejinin merkezinde de insan unsurunun olması gerekiyor. Çünkü hükümetlerin aldığı kararlar doğru veya yanlış olabiliyor. Ama bu kararların sonucunda halk, masum kadınlar, masum çocuklar direkt olarak etkileniyorlar. Ve buradan da çok acı çekiyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Sizin bu nazik davetiniz, sorumluluk hissiniz çok mükemmel. Umuyoruz sizin kalitenizde, sizin sevgi anlayışınızdaki insanlar bu önümüzdeki günlerde süratle bir araya gelecekler. Bunun ben yüce yaratan tarafından bir işaret olduğuna inanıyorum dersin.
So your invitation, your kind invitation, and your personality of compassion and love is very important to me. And people who have high quality like you should be gathering immediately in a very fast manner. And I believe that this is a sign from God to me. Ben size bütün gücümle yardımcı olacağım. Sizin de bize yardımcı olacağınıza inanıyorum. Bugünlerde bağlantıyı sıklaştırarak İtalya'da da bu toplantıyı gerçekleştirerek çekirdek isabetli bir çalışma yapabileceğimizi düşünüyorum dersin. He says that I will be supporting you with all of my strength, and then proceeding to organize this meeting in Italy and similar meetings like this in the very future with you, being in close connection and having more closer relationships with you and with people like you. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum dersin. Tanıştığımızda da çok memnun oldum dersin. And I'm very pleased and honored to have met you, and we have honored with your presence here. Bundan sonra da devam edecek yine görüşmelerimiz. And from now on, we will keep on being in touch with you. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir konu varsa sizi dinliyorum. Sonra kısa bir ara vereceğiz dersin. So, as a final word, if you would like to add, because we will be giving a break shortly. So, if you have any other. Well, the other point I have in mind is that in the vision I'm talking about, we should include the spiritual values that can be and should be rooted in any modern society of today's world. Spirituality is not an option, is a necessity in today's world. When I listen to the Holy Pope Franciscus appealing for peace and compassion and reconciliation, I think, why? Only the Holy Pope now, among the religious leaders, is appealing directly, straight, to people that are killing, to stop killing. So, an international coalition of all the religious leaders of goodwill would be badly needed. Vizyonda şöyle bir şey var. Maneviyat bir seçenek değildir. Maneviyat bir zorunluluktur. Ve Papa İtalya'da şu anda dini liderler arasında barışa çağıran tek lider gibi görülüyor. Tüm dinlerin mensupları ve önde gelen iyi insanları aynı şekilde barışa davet etmekle yükümlü oldukları yanında. Çok güzel bu sözünü dersin. Bunun da gerçekleşeceği zaman içinde olduğumuza inanıyorum dersin. Papa'nın zaten candan gayretleri, barış insanı olması, İsa Mesih'in dönüşünün işaretleri olarak görüyoruz dersin. All the efforts of Pope for calling for peace, he says that he believes that it is a sign for the coming back of Jesus Christ, peace be upon him. Yes. This is extremely important message to me. I very much appreciated, for example, recently the Egyptian Grand Mufti appealing against those that are killing people in Iraq in the name of Quran, which is exactly against Quran. But we should try to multiply this kind of religious leader messages in the world. This would be, to me, very important. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle Mısır müftüsünün de çağrısı bu yöndeydi, bu şekildeydi. Böyle iyiye, güzelliğe çağıran dini liderlerin varlığını, sayısını arttırmamız gerekiyor. İtalya'da buluşuyoruz o zaman dersin. So we are going to meet in Italy. Thank you very much, sir. İnşallah. Thank you very much. İnşallah. Şimdi film izleyelim, devam edeceğiz. Evet, misafirimiz eski İtalya Dışişleri Bakanı Sayın Franco Frattini'ydi. Videomuzdan sonra yayınımız devam edecek.